Sevgili takipçilerim, merhaba. Bugün Y kromozonu Q2A, eskiden Q1B olarak tanımlanan Q2A, QM378 hakkında çalışmalar yapacağız. Biliyorsunuz Y kromozonu tam dizilime veri kümelerinin son zamanlarda büyümesi Q1B olarak eskiden adlandırılan, artık Q2A olarak adlandırılan haplogrubun yani QL275'in alt dalının düzenlenmesini mümkün kıldı. Bu makalede hem bu alt dalların yani Q'nun mutasyonları QL275, Q2 ve Q2A, QM378'in ve Q2A1'in QL245'in alt dalları Y22 çift 0 ve QYP 745'in hem Yahudilerde bulunması sorunsalını beraber inceleyeceğiz. Hem Aşkenaz Yahudileri ve Kuzey Afrika'daki bulunan Cezayir ve Fas'taki Yahudilerin durumlarını inceleyeceğiz. Hem de arkadaşlar bu Hablo grubun Türklerde bulunduğunu veya tarihsel olarak Türklerin yaşadığı bölgelerde bulunma durumlarını beraber sizinle inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Family Tree DNA 2013 yılı sonunda Y kromozomu tam dizileme verilerinin analizini önemli ölçüde genişleten bir Y testini başlattı. Bu makalede eskiden Q1B olarak bilinen Q2A'nın alt klatlarını karakterize eden olayları hep beraber sizinle inceleyeceğiz ve Adamov ve arkadaşlarının 2015 tarihli makalesinde anlatılan klatların tarihsel mutasyonlarının geçmişini, yine Vladimir Grunov ve Dimitri Adamov'un, Vladimir Tarkin'in ve Leon Kul'un beraber yaptığı çalışmanın en son verilerini beraber sizinle beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Grunau ve diğerleri 2014 yılında yapılan makalede QL245 alt kladına atfedilen Yahudi Eşkenaz Y kromozonun tam diziliminin Y22 çift 0 SNP'lerinin bir tanımını yapmışlar ve bu sözde bir Aşkenaz kümesi olarak kaydedilmişti. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Fakat buradaki çalışmalarda STR dediğimiz Short Tandem Repeat'ler ve SNP dediğimiz Small Nucleotide Polymorphism'ler sonucunda daha fazla Aşkenazlardan daha fazla toplumda olup olmadığını araştırıldı ve coğrafi örnekler, incelemeler yapıldı. Bunun sonucunda son 250 yılda Doğu Avrupa'daki birkaç ülkeyi kapsayan aktif göç süreçleri sonucunda bu bölgedeki Yahudi topluluklarında bulunduğu belirtildi. Yine Sincan'da ikamet eden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Hotan şehrinde ikamet eden bir Karayim yani Yahudi Hazara Türklerinden birinde de bu STR'lerin bulunduğu belirlendi ve bu Orta Asya'ya yakın zamanda göç ettiğine dair bir sonuca varmanın imkansız olduğu. Burada bu Y kromozomu Q haplogrubunun Y22 alt dalının Aşkenaz kümesinin sözde alt klatlarından birine yani QYP 1035'e ait olduğu doğrulandı. Burada arkadaşlar bu kladın da 1600 yıl önce meydana geldiği, yani %95 oranla 1200 ile 2000 yıl arasında en güvenilir ama 1600 yıl önce oluştuğu ortaya çıktı. Yine Family Tree DNA'nın yaptığı Big Y testleri sonucu elde edilen şeyler de çalışmalara eklendi. Şimdi bu çalışmada çok üretken bir dal olan QY2209'un kardeşi olan QYP745 incelendi, konumlandırıldı ve Kuzey Afrika'da yaşayan ve daha önce QL245 olarak sınıflandırılan Yahudi topluluklarını temsil eden bu dala atandı. Böylelikle bunların QYP1236'ya, yani bu ikisinin kardeş olduğunun ve bu iki alt klada dahil Kuzey Afrika'daki ve Batı Avrasya'da yaşayan insanlarla sınırlı olduğu bulundu ve bu alt kladın
QY22-0 Aşkenazlarda doğrudan bulunanla bir bağlantısı olmadığı ve Kenan topraklarında 1. etnogenez döneminde bunların birbirlerinden ayrılmış olabileceği ve Kuzey Afrika'daki Yahudiler tarafından ortaya çıkarılmışsa bile ilk hipotezin gerçekçi olacağını ve bunların burada Kenan topraklarında ayrılmış olacağını belirtmemiz lazım. Yine bu 2014'teki makalede Kuzey Avrupa kümesi QL245'i karakterize etmekle beraber Basra Körfezi'ndeki ülkeler Araplar ve Ermenilere de affedilse de bu QY220'nin bazı örneklerde bunları da çıkmasından bahsediyorum. Yani bunların şeyi değil. Bu QYP 745'in alt sınıflarından biri olmadığı ortaya çıktı. Yine alt klat Y2250'nin ikinci bir alt dal olan Y1585'i ortaya çıkardı. Bunun da alt dalının QL301'in olduğunu belirtmem gerekiyor. Burada QL301 önemli. Çünkü bu QL301'in İrani bir topluluklarda yoğun bulunan İrani bir şey olduğundan bahsediliyordu. Fakat biz bugün bunların İranilerle alakalı bir durum olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Özellikle İran'ın Huzistan bölgesinde çok bulunan bir alt dal ve İran kıladı olarak tanımlansa da Arap kökenli kişilerde Huzistan'da yaşayan o özellikle bulunduğunu ve Orta Çağ döneminde İran'ın Huzistan eyaletinin güney kısmının çoğunlukla Araplar tarafından iskan edilmiş olduğunu biliyoruz. Fakat bu Huzistan bölgesinin güneydoğusunda İran'ın yer alan Bahtiyari Dağları ve tabii ki Zagros Dağları'nın bir parçası kuzey ve güney sınırında. Bu bölgede Elam ve Susa antik şehirlerinin ikisinin de aslında dünyanın en bilinen kentsel topluluklarından biri olduğunu biliyoruz ve Kuzistan'da yer alıyor. Ve şu anda eski bir İrani grup olan Mandeyanların yerleşim yeri olabilir. Bataklık Arapları alt etnik grubunun bir parçası olarak sınıflandırılan aynı zamanda Huzistan topraklarında yer alan bu bölgede Grunov 2014'teki ilk çalışmasında daha önce belirtildiği gibi %2.2 oranında bataklık Araplarında DNA bulunduğunu belirtmişti ve fakat bu bataklık Araplarının antik Sümerlerle alakalı kişiler olduğu belirtilmektedir arkadaşlar. Bunu da dikkatinize sunmam gerekiyor. Yine alt klat Y1150 L68 mutasyonu o da Q2B olarak bilinmektedir ve özellikle bu alt kladın Orta Asya'daki bir dizi popülasyonda Taciklerde, Peştunlarda ve Hazaralarda ki Hazaraların İrani bir dil konuştuklarını Farsça fakat Moğolların bu bölgeye gelip yerleşmesiyle oluştuklarını ve Türkiye gruplar arasında sayılabileceğini söyleyebiliriz. Ve burada bazı Kadom denilen Tatar prenslerinin yani Mirzaların da torunlar arasında bu Q2B'nin bulunduğunu belirtmem gerekiyor ve yakın zamanda Ahmet Şah Mesut'un Afganların meşhur mücahit liderinin çocukları veya işte yakın akrabalar erkek tarafından onun da Ahmet Şah Mesut'un da Q2B olarak ortaya çıktığını belirtmem gerekiyor. Burada arkadaşlar çok önemli bir şey de şu, bu paleo DNA örneklerinin çalışılması gerekmekte ve Çin ve Moğolistan'da yerelleşmiş halkların arasında da bulunduğunu belirtmemiz lazım. Burada Li Hongji'nin Çin'in Jilin Üniversitesi'nden benzersiz bir çalışması bulunduğunu da belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Li Hongxi'nin bu benzersiz çalışması bir yüksek lisans tezi ve henüz yayınlanmadı. Fakat Çin'de Heolang mezarlığının bir tanımını içeriyor ve burada keşfedilen insan kalıntıların Q2A grubuna atfedildiğini, bu çalışma makale çevrilmediği için tam olarak alıntılanmaya değer olduğunu belirtmem gerekiyor. Burada Heolang mezarlığına atıfta bulunuyor. Arkeolojik kompleksin yerleri çok iyi belirleniyor. Çin ve Rus arkeologlar tarafından yapılan çalışmadaki bu Donghaeogyi mezarlığının da yakınında bulunan Şirenzöge kültürüne ait olan bugün Doğu Türkistan'daki Barkol Havzası'nda, Kumul'da ve Doğu Sincan'da bulunan her iki mezarda da üç kulenin kalıntılarının
bulunduğunu ve 140 taştan yapılmış konaklama yerinin yanında 1666 mezar ve 2485 çizimli taşın keşfedildiğini ve Balungshan Sıra Dağları'nın yani Doğu Tian Shan'ın eteklerinde bulunduğunu belirtmem gerekmektedir sevgili arkadaşlarım. Bunlar çok önemli bilgilerdir. Bu bölgede bulunan mezarlardaki kişilerin Y-DNA haplogruplarının yani baba soylarının da size her iki mezarında Mo Zuanshuang adlı bir kişi tarafından bilim adamı 2008'de ayrıntılı olarak açıklandığını, mezarların açıldığını, mezarlarda taş çemberlerin içinde bulunan seramik ve diğer eşyaların biçimlerinin, süslemelerinin insan ve hayvan kalıntılarıyla birlikte Doğu Türkistan'daki Kami şehrindeki Yambulak ve Aysevkur mezarlarındaki kültürlerindeki keşfedilen M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen insanlarla mezar gömülerinin benzer olduğu belirtilmiştir ve Çinli arkeologlar buradaki eserlerin Sayan Altay bölgesindeki antik İskitlerin mezarlarına kültürel yakınlığı hakkında Peter Schulga tarafından tartışılan şeyin hemen hemen doğru olduğunu ve bu nedenle bir ırkın köken ve göç yıllarının analizinde kullanılabilecek arkeolojik veriler olduğunu belirtmiştir. Yani Q2 ablo grubunun farklı alt dallarının yeterli temsilcilerinin bulunması bize bir sonuç verebilir mi? Bunu diğer çalışmalarla göreceğiz diyorlar. Yine paleo DNA örneklerinin M.Ö. 2. yüzyılda bölgede yaşayan Tanrı Dağları eteklerindeki halklar ile Q2 haplogrubunun izlerini taşıyan günümüz halklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya çıkardığını söylüyorlar. Bu perspektif çalışmaları için umut vaat eden diğer paleo DNA örnekleri Chui tarafından yapılmış ve 2015 yılında yapılan bu çalışmada Q haplogrubuna bağlı Korguz olarak tanımlanan ya da Onuk'ta veya diğer kaynaklara göre de Uygur kökenli olduğunu inanılan Horasan valisinin Moğolların Ögeday Han'a atfedileceği yönünde oldukça makul varsayımlar öne sürülmüştür ki buradaki bu Ögeday arkadaşlar Korguz farklı kişiler. Yani Korguz Ögeday aynı kişi ama buradaki Ögeday şeyin oğlu Cengiz Han'ın oğlu Ögeday değil. Şimdi buradaki sağlanan örneklerin SNP analizlerinden veri tabanını daha da büyüyerek kronolojik olarak tahmini yaşlarını dizebiliyorlar ve yaklaşık olarak 4600 yıl önce bu QL245'in oluştuğunu ve onun da atasının 9400 yıl önce QM378'in olduğunu belirtmekte. Yine İran, Afganistan, Pakistan civarında QY2250'nin bazı alt dallarının göründüğünü belirtmekteyiz arkadaşlar. Yine QM378 yani Q2A ve QY1150'nin Q2B'nin alanların ötesinde varlığı M.Ö. 2000 yıllarından itibaren Hindistan ve Batı Asya'ya doğru Hint Avrupalı nüfuslarla göç eden Sibirya kökenli bir grubun varlığı hipotezini makul hale getiriyor. Ve QY22-0 ve QYP45 alt dallarının QL275 alt akışındaki bir diğer alt kılaatların tanımlanmasıyla sonuçlanan ve popülasyon genetiğini değil arkeolojik verileri de karşılaştırmalı olarak belirten bir yayın. Yine burada Li Hongji'nin Kuzey Çin'deki antik popülasyonun kromozom genetik çeşitliliği adlı makaleye yine oldukça önemli bir şekilde atıfta bulunmaktadır ve bu araştırmacının yüksek lisans tezinde Heolang nüfusunun etnik kökenine ilişkin hipotezi şöyledir. Heolang yerleşimi nüfusunda iki haplogrup izleniyor ve Q1A ve Q2A. Bu bulgular Q1A haplogrubu kökenlerinin oldukça yüksek bir olasılıkla Kuzeydoğu Sibirya'ya atfedilmesine olanak sağlıyor. Asya kökenli diğer haplogruplarla birlikte bu haplogrup Kuzey Asya ile sınırlı. Öte yandan Q2 haplogrubunun Orta Asya nüfuslarıyla özellikle İran, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerin topraklarından gelenlerle yakın bir ilişkisi olduğu da gösterilmiş. Q2A'nın Çinler arasındaki dağılımına gelince çoğunlukla Sincan'da ağırlıklı olarak Uygurlar arasında keşfedilmiş. Yine Çin'de yaşayan Salar Türkleri arasında
Salarlar arasında ve Çin'de yaşayan yerli Çinli Hui halkı. Ama tabii ki İpek Yolu göçüyle çeşitli haplogruplarda bunların içinde var. Bunların yayınlarını da size yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bu haplogrup genetik yapısının özellikleri Haulang yerleşimi nüfusunun baba soyunda farklı iki bileşenin varlığını gösteriyor. Bu genetik yapının varlığı Haulang mezarlarında keşfedilen insan ve kurban etme geleneklerine atfedilebilir. Bu mezarlardaki gömü ve ev sahipleriyle kurban edilen bireyler bir dizi karakter açısından farklılık gösteren oldukça iki farklı grubu oluşturmuştur. Dikkat edici şekilde Q1A'lar hem ev sahibi hem de kurban kalıntılarında keşfedilmişken Q2A'lar yalnızca gömüdeki ev sahibi kalıntılarında tanımlanmıştır. Hem ev sahiplerinin hem de arkadaşlar kalıntılarda bulunan Q1A'ların zamanla statülerini kaybettiği ya da statülerinin değiştiği bilinebilir ve hem ev sahipleri hem de kurban kalıntılarının açıkça savaş yaralarının izlerini sergilediğinden arkeologlar yalnızca bu bireylerin farklı sosyal sınıflara ait olduklarını değil, aynı zamanda fatihleri ve fethedilenleri de temsil ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Öte yandan Kübira'nın hem ev sahiplerinin hem de kurbanların kalıntılarında keşfedilmesi Kübira taşıyıcılarının savaş sırasında sosyal statülerinde değişiklik olarak yorumlanabilir. Arkeolojik ve etnografik kanıtlar gömülen kişilerin ve kurbanların büyük ihtimalle farklı kültürlere ait olduğunu göstermekte ve çünkü ölünün mezarlarında ve çevredeki diğer gömülerde bulunan aksesuarlar ölünün yanındaki gömü diğerlerinden önemli ölçüde farklıdır diye arkeolojik ve genetik olarak belirtmişler. Arkadaşlar kurbanların gömülerinde arkeolojik ve etnografik olarak bu gömülerin kesin olarak başka bir kültüre atfedildiğini az önce belirtmiştim. Kuzeybatı Üniversitesi Profesörü Wang Jianjing, kurbanların yanında bulunan eşyaların Hun kültürünün özelliklerini taşıdığını, kurbanların yanında bulunan eşyaların ise yerli kültürü karakterize ettiğini belirtiyor. Tarihi belgelerde özellikle Shima Kuan'ın biliyorsunuz Çin'den ünlü tarihçisi aldığı notlara göre Yueçiler başlangıçta Dunhuang'da yaşadılar ve aralarında anlaşmazlık ve çatışma çıktı. Ancak o zamanlar çok güçlü olduklarını ve bu arada birleşip güçlenen komşu Hingnu Hun kabilelerine karşı aldırış etmediklerini belirtiyor. Burada makaleden ayrılarak ben de bir şey belirteyim. Türk tarihini bilenler Teoman'ın oğlu Mete'den kurtulmak için yeni evlendiği karısını da memnun etmek amaçlı onu Yueçilere bir rehine olarak gönderdiğini ve Mete'nin bu planı bozmak için Yueçilerin elinden kaçtığını ve babasına geri geldiğini, ordu alarak eğittiğini Türk tarihinde zaten biliyoruz. Ve belli bir dönemde Yueçilerin Doğu Tian Shan topraklarında gelişip ilerlediğini de biliyoruz. Ancak savaş sonunda Jingluların yani Türklerin, Hunların güçlendiğini, Yueçilere savaş açtıklarını ve onları yendiklerini, böylece Yueçilerin düşüş döneminin başladığını, son olarak göçebe kabilelerin geleneğini izleyen Hun şefinin yani Metehan burada büyük ihtimal tüm üyesilerin kralını öldürdüğünü ve kafatasından bir kadeh yaparak onunla şarap içmek için kullandığını, üyesilerin sonunda Jinglular tarafından tamamen yenildiğini ve hayatta kalan kabile üyelerinin çoğunun uzak batıya taşınmak zorunda kaldığı, bu arada Hunların daha önce üyesilere ait olan toprakları ele geçirdiği ve oraya yerleştiğini Shima Kağan belirtiyor. Hem Heulang mezarlığının oluşum zamanı hem de coğrafi konumu tarihi kayıtlarda anlatılan savaşların zaman dilimi ve coğrafi aralığıyla uyuşuyor. Bu da Wang Jianxing'in Heolang'ın antik nüfusunun antik dönemde kuzey bölgelerini dolduran Hun, Jingnu ve Yuesi kabileleri karışım alanı olduğunu varsayıyor. Bu hipotezi doğrulayabilecek kanıt arayışında mevcut çalışmaların yazarları erkek soyları üzerine, Y-DNA analizleri üzerine yoğunlaşmış ve Asya kıtasının kuzeyinde yaygın olan Q1A haplogrubunun ve türevleri alt grupların dağılımının Avrasya bozkırları boyunca Jingnu göç alanının sınırlarıyla örtüştüğünü belirtiyor. İkinci olarak Q1A haplogrubunun yani Q1A'nın da aslında M25 mutasyonu bu Türkmenlerde çok bulunuyor. Tanımlanan kişiler arasında hem kurbanların hem de mezar sahiplerinin ev sahibi olarak bulunmasının
üyesiler hakkında daha önce anlatılan tarihi notlarla tamamen uyumlu olduğunu, o zamanlar güçlü olduklarını ve bu arada birleşip güçlenen komşu Hun kabilelerine ve güçten düşen üyesilere savaş ilan eden Hunlara yenildiklerini belirtiyor. Yine görünüşe göre Q1 Ablo grubunu taşıyan nüfusun sosyal konumu ve statüsü savaşlar sırasında değişti ve bu Asya'nın kuzey bölgelerinden göç eden nüfustu. Ancak şimdiye kadar cenazelerin tam anlaşılır kronolojisini belirleyememişler. Hani ilk önce kim gömülmüş, kim yapılmış, çok yakın tarih herhalde. Ve Kübra abla grubunu taşıyanların zayıfladığı ve geri çekilmek zorunda kaldığı sonucunda varamamışlar. Demek ki zayıflayan ve geri çekilen Q2 abla grubu olmalı diyor araştırmacılar. Ve Q2 abla grubuna gelince Çin'de sadece Sincan Özerk bölgesinde izleniyor. Mevcut istatistiklere göre bu abla grup şimdiye kadar Çin nüfusunda hiçbir grupta rastlanmamış. Diyor ki ben Çin'de Salarlarda rastlandığını ve yine Hui halkında rastlandığını size belirttim arkadaşlar ve tarihsel kayıtlara göre Huiyesiler başlangıçta Dunhuang'da yaşamaları ve aralarındaki anlaşmazlık ve çatışma nedeniyle güçsüz düşmeleri ve göçebe kabilelerin biri olarak daha önce Tian Shan Tanrı Dağları'nın eteklerine yerleşmiş olduklarını, nesiller boyunca orada ikamet ettiklerini ve belgede adı geçen Dunhuang'da hala Doğu Tian Shan'daki bölgenin adı olarak haritada yer aldığını belirtmem gerekiyor. Bu nedenle QK'nın coğrafi ayak izleri üyesilerin kökenlerinin bulunduğu alanla oldukça iyi uyuşmaktadır. Yine Hunlarla savaşta yenildikten sonra üyesiler hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldılar. Batı ya Orta Asya'ya doğru kitlesel bir göç başlattılar. Bu nedenle Q2A haplogrubu Orta Asya'nın modern halkları arasında da izlenmektedir. Ve bunların YSTR'lerinin hakkında yeterli bilgiler geldikçe Q2 haplogrubunun QM378'in varlığının Orta Asya'daki modern nüfuslarla Hevlang yerleşimi sakinleri arasında erkek soy bağlantısının kanıt olarak ortaya çıkması mümkündür. Ayrıca göçebe kabilelerin genel olarak yüksek göç hareketliği nedeniyle Hunların Kuzey Asya'daki tek göçebe nüfus olmadığını, aynı zamanda Doğu Tian Shan'dan üyesiler dışında kalan halkların da yoğun bir şekilde nüfuslandığını ve sonuç olarak o bölgede sadece Hunlar değil, Hunların içinde yaşayan diğer etnogeneze katılmış olan grupların da bulunabileceğini belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Burada sonuç makalesinde belirtildiği gibi bugün Türkiye'de Türklerde bulunan bu QK'nın daha yoğun olduğunu biliyoruz nelere göre ve Hunlar ve Yosiler gibi iki kültürün çarpışması nedeniyle her iki antik topluma ait ek genetik verilerin de bulunması önemli. Yine genetik açısından şu sonuca varabiliriz. Kuzey Asya özgü yerel popülasyonların genetik yapısı antik Heolang popülasyonunun baba soyundaki genetik yapıda önemli bir rol oynuyor. Y-DNA testlerine ve arkeolojik bakış açısına göre Heolang sakinlerin etnik geçmişi bir dizi genetik çalışma ile doğrulanmıştır ve buradaki popülasyonun Hun ve Yueçilerin karışık medeniyetinin bir parçasını olduğunu söyleyebiliriz.